Arkadaşlar merhaba, Kripto Türkiye'ye hoş geldiniz. Bu hafta sizlerle Avalanche ekosisteminin en popüler borsası olan Pangolin Finance'i inceleyeceğiz. İncelememize başlamadan önce hatırlatmamızı yapalım. Burada konuştuğumuz hiçbir şey kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değildir. Eğer yatırım yapmak istiyorsanız lütfen kendi araştırmanızı kendiniz yapın ve özgür iradenizle karar verin. Pangolin Uniswap gibi otomatik pazar oluşturma yöntemiyle çalışan bir DEX, yani merkeziyetsiz bir borsadır arkadaşlar. DEX Decentralized Exchange, yani merkeziyetsiz borsa demek. Bunlara örnek olarak Uniswap ve PancakeSwap'ı verebiliriz çünkü en ünlüleri onlar. Bir de JAX var arkadaşlar, o da Centralized Finance, yani merkezi borsalar. Buna da Binance örneğini verebiliriz. Bilmeyenler için küçük bir not düşmüş olalım. Pangolin'in misyonu işlem ücretlerini azaltmak, işlemleri hızlandırmak ve kullanıcıların deneyimlerini iyileştirmek olduğu için Avalanche üzerine inşa edilmiş. Bununla beraber Avalanche ekosisteminin en popüler borsası toplam kilitli değerleriyle, market cap ile, günlük işlem hacmi vesaire göz önünde bulundurduğumuzda açık ara farkla Pangolin'dir. Fakat Pangolin'den önce AVAX gerçeğini de görmezden gelemeyiz. İstikbal vadeden teknolojik olarak kendini birçok mecrada ispatlamış ve 8 ayda 220'den fazla projeyle baş döndüren bir hızla genişlemeye devam ediyor AVAX. Buna bağlı olarak AVAX'ın geleceğe yönelik yolunun çok uzun olduğunu ve Pangolin'in market cap'inin diğer DEX uygulamalarına göre gerçekten komik bir rakamda olduğunu göz önünde bulundurmamızda fayda var arkadaşlar. DEX uygulamalarının hepsi açık kaynak kodlu birer klon ve hepsinin ait olduğu bir blockchain ağı var arkadaşlar. Pangolin, Uniswap ve V2'nin bir klonu mesela. Bu platformların içerisinde yapacağınız herhangi bir havuz durumunda dikkat etmeniz gereken en önemli durumlardan biri, tercih ettiğiniz iki projenin de 3 aşağı 5 yukarı aynı yönde bir fiyatlama akışı izlemesi. Bu yüzden en risksiz gireceğiniz havuz iki stabil coin arasında olacaktır. Fakat böyle bir durumda da bu havuzun oranları buna bağlı olarak düşük olacaktır. Pangolin'in likidite havuzlarındaki oranları Binance Smart Chain ve Ethereum ağındaki havuzlara kıyasla gördüğünüz gibi ciddi manada yüksek arkadaşlar. Alternatif arıyorsanız AVAX Pangolin havuzuna bir göz atabilirsiniz. Hemen hemen aynı oranlarda seyrediyorlar. Pangolin'de negatif veya pozitif yönde ciddi gelişmeler olabilir ama biz yine de aralarında istikrarlı bir korelasyon olduğunu söyleyebiliriz. Devam ediyoruz arkadaşlar. Pangolin, PNG token'ının elde edilmesini sağlayan bir likidite mining mekaniği bulunduruyor. Tokenların adil bir biçimde dağıtılması adına erken erişim tokenları olmuyor ve dağıtım eşit bir biçimde gerçekleştiriliyor. Bu kısımda zaten ne kadar topluluk odaklı olduklarının ispatı olmuş oluyor arkadaşlar. Token metriklere bir göz atalım. Arkadaşlar, ekibin kendine ait tek bir kriptosu bile yok. Evet, bu durum ekip için iyi olmasa da yatırımcı için gerçekten çok iyi bir durum. Gördüğünüz gibi toplam arzın %95'i likidite havuzlarına, kalan %5'lik kısmı da airdrop'a ayrılmış. Yani gerçekten şu grafik topluluk diye bağırıyor arkadaşlar. Hak kazanma programı algoritmik olarak şu şekilde belirleniyor. Yani ekranda da gördüğünüz gibi ilk 4 yıl için 256 milyon jetondan başlayarak dağıtılan jetonların sayısı her ek 4 yılda bir yarıya düşüyor. Yani sonraki 4 yıl kabaca 4'te 1 katkıda bulunuluyor ve bu şekilde devam ediyor. Referans olarak ilk 4 yıl boyunca likidite madencilerine günde kabaca 175 bin civarı PNG dağıtılacak arkadaşlar. Pangolin, Avalanche ve Ethereum ağ ile entegre edilmiş köprü mekanikleriyle PNG tokenlarının işlevselliğini neredeyse 2'ye katlıyor. Bu sayede de kullanım alanınız çeşitlenmiş oluyor. Örneğin köprüler aracılığıyla yönlendirdiğiniz tokenlarınızı Pangolin Finance'in yüksek oranlı havuzlarında kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu gerçekten yatırımcıya çok amaçlı bir kullanım sağlıyor. Yakın gelecekte de çok daha ucuz ve hızlı köprüler hizmete girecek. Bu gerçekleştiğinde de özellikle Ethereum ve Binance Smart Chain ağından giriş yapacak likiditeler büyük oranda Pangolin'de işlem görecek. Bu kısma gerçekten bir artı verebiliriz arkadaşlar. Airdroplar. PNG airdrop'u oldukça adil bir biçimde gerçekleştiriliyor. Yapılması gereken tek şey Sushi veya Uni sahibi olmak. AVAX ve Ethereum köprüsü olması nedeniyle de kullanımı oldukça fazla olacaktır. Ortaklıklarına bir göz atalım. Geçenlerde Coin98 ile entegrasyon çalışmalarına başladılar. Avalanche, Beefy Finance ve Pools'la ortaklıkları var. Diğer yandan Avalanche'ı temel almak isteyen başka zincirlerin projeleriyle de ilişkiler kurmaya devam edeceklerini söylüyorlar. Bu sayede hem likidite çekecekler hem de yetenekli mühendisleri bünyelerine kazandıracaklar. Borsa listelemeleri, PNG ilk 10'daki borsalardan biri olan Gate.io'da listelendi arkadaşlar. Daha fazla borsada listelenmek için çalışmaları devam ediyor fakat ABD Yasama Meclisi'nin ve belirli yasal yapıların düzenlemelerini beklediklerini söylüyorlar. Daha fazla bilgi için siz de Medium makale
makalelerinden bilgileri doğrulayabilir ya da Telegram topluluklarına gidip ilgili arkadaşlara sorabilirsiniz. Biz zaten açıklamalar kısmına bu linkleri ekleyeceğiz arkadaşlar. Tüm zamanların en yüksek fiyatı 18.85 dolar olarak gözüküyor. Tüm zamanların en düşüğü 0.98 cent olarak gözüküyor arkadaşlar. Biz bu projeyi incelerken PNG'nin güncel fiyatı 1.18 dolar. Bu rakam tüm zamanların en yüksek fiyatına baktığımızda güzel bir alım noktası gibi duruyor. Tabii ki bu bizim kişisel görüşümüz arkadaşlar. Her proje mutlaka ATH'sini aşacaktır diye bir kaide de yok sonuçta. Topluluğa baktığımızda Twitter'da 23.000, Telegram'da 7.500 takipçileri var arkadaşlar. Gayet makul bir rakam şu aşama için. Bir kıyaslama yapacak olursak bütün platformlarda neredeyse aynı özelliklere sahip DEX'ler mevcut arkadaşlar. Eğer Avax'ın gelecekte ekosistemini genişletip büyüteceğine ve platformlardaki likiditenin çoğalacağına inanıyorsanız, nasıl ki Ethereum'da Uniswap ki birçok rakibi var, Binance Smart Chain'de PancakeSwap devasa market cap'lere ulaştıysa, Avalanche başarılı olduğunda da bu platformdaki en büyük DEX olmaya aday DEX Pangolin olacaktır. İncelememizin sonuna geldik arkadaşlar. Sonuç olarak Pangolin sistem mekanikleriyle düzenli, basit ve kullanımı kolay bir arayüze sahip. PNG tokenıyla işlevsel ve pasif gelir sağlayıcılığıyla çok yönlü. En başından vaat ettikleri hız ve düşük işlem ücretlerini sağlayarak da öznel fikrimiz olarak güvenilirliğini sağlamış bir DEX. Bülent Hoca'nın bu tip projelerde üstünde durduğu çok önemli bir durum var arkadaşlar. O da şu: bu tip projeleri yol haritasını tamamladığında, trend haline geldiğinde ya da olabildiğine fiyatlanmış bir şekilde keşfetmektense daha erken keşfetmek bir yatırımcı için uzun vadede çok daha faydalı olabilir diyoruz ve videomuzu sonlandırıyoruz arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki incelemede görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.